Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün yine bir kitap incelemesiyle huzurlarınızdayım. Artık okuduğum kitaplarda çok ayırmıyorum arkadaşlar. Hep sosyal bilim ağır böyle 2 saatlik inceleme videoları falan gibiyken fark ettim. Ben roman da okuyorum her insan gibi ve sevdiğim romanları da size kısaca takdim etmek, tanıtmak istedim. Böyle bir sürece başlamıştık. Bundan sonra okuduğum romanları da sizlere kısa kısa anlatmak isteyeceğim. Bugün gene Okay Tiryakioğlu'nun sondan bir önceki kitabı. Son kitabı Hazreti Ali'ydi. Bu da ondan önceki kitabı Metehan. Asya'ya inen hüküm. Çok güzeldi arkadaşlar yine. Hani Okay Tiryakioğlu'nu bilen bilir. Bilmeyen bilsin lütfen. Hani tarih seviyorsa bir insanın. Hani bazen onun seri gelmişken daha kitaba girmeden söyleyeyim. Bazıları tarih okumaya nereden başlayayım diyor. Ben genelde bazı kliklerim vardır. Hani ilk defa Osmanlı tarihi okuyan birine ben öyle çok ağır İsmail Hakkı Uzun Çarşı'lı oku demem. Doğrudan demem. Hani o da başlanabilir ama ne derim genelde? 2 ciltlik Yılmaz Öztürk'ün mesela Osmanlı tarihi vardır. Onu okuyun derim. Ya da daha basit böyle şeyler okuyun derim. Ve şunu da söyleyeyim buradayken muhakkak romanlarla destekleyin arkadaşlar. Özellikle kalemine güvendiğiniz bir yazarın hani mesela Metehan'la ilgili elinizdeki şeyleri okudunuz ya da Osmanlı tarihiyle ilgili bir şeyleri okudunuz. Aynı dönemin romanını da okuduğunuzda karakterler zihninizde gerçekten perçinleniyor. Yani siz normal tarih okurken tarih üzerinden tarihleri, coğrafyaları, siyasi ilişkileri okursunuz. Ama onlar üzerine düşünmeyince, tekrar bakmayınca gider, oturmaz. Yani özellikle uzun süren bir tarihi silsileyi birbiriyle bağlamadan zihninizde oturtamazsınız. Yani ben bazen eşimle dalga geçiyorum. Ben 36 Osmanlı padişahını ve çoğunun hüküm sürelerini, savaşlarını, hangisinin sadrazamlarını hani orta dönem hariç aşağı yukarı söylerim mesela. Ama bunu söylememde de hem çok tarih okumam hem de o tarihi karakterlerin romanlarla pekiştirmem var. Bunu söyleyeyim, öyle başlayayım. Kitaba istedim. Metehan, Okay abinin sondan bir önceki kitabı. Zaten Metehan'ı biliyorsunuz. Neydi? Toğman mıydı? Ahmet Taşağıl Hoca diyordu. Metehan'ın asıl ismi Toğman'dı galiba. Burada Metehan'la ilgili arkadaşlar efsaneler yok. Onu söyleyeyim ilk önce. Hani Metehan'ın ne derler? Üç oklar, bozoklar, onlardan gelen 24 tane boy, bir hanımdan 3 çocuk, bir hanımdan 3 çocuk, Günhan, Ayhan, Yıldızhan, Dağhan, Suhan falan, hani öyle şeyler yok. Efsaneler yok. Daha böyle gerçeğe yakın bir anlatımı var. Metehan'ın özellikle daha şehzadeliği zamanında, prenslik zamanında esir verildiğinden, babasıyla olan ilişkisinden başlıyor. Kardeşiyle olan ilişkisinden başlıyor. Oraları anlatıyor. Dönemin Hakan'ı, Teoman'ın Çin'le olan ilişkilerinden, babası Teoman arkadaşlar Metehan'ın, Çin'le olan ilişkilerinden ve diğer kabilelerle olan bağlantısından bahsediyor. Orada bir başlıyor. Sonra yavaş yavaş Metehan'ın kendi büyümesi, gelişmesi, onluk sistemi kurması, askerini itaat altına alması, askerliğe getirdiği yeniliklerden bahsediyor. Babasını devirmesinden ve iktidara gelmesinden bahsediyor. Ondan sonra Orta Asya ve Çin hudutlarına doğru yaptığı hem siyasi hem politik manevraları anlatıyor. Yani kitap tarihi olarak bu kadar. Hani bildiğiniz şeyler. Dediğim gibi o efsanelerden sıyrılmış, ağacın kovuğunda bir kız buldu. Sonra bir zaman geçiyor. Gölün ortasında bir kız buldu. Şöyle çocuk. Onlar yok. Ama eldeki verilere dayanarak çok güzel bir o dönemin şeyini vermiş. Olayın bu özet kısmıydı. İçeriye gelecek olursak Okay abinin kalemi mükemmel. Yani gerçekten sizi Orta Asya'nın steplerine götürüyor. Hani bazı yerlerde o soğuk suya girdiğinizde, bazı yerlerde böyle askeri manevralarda soğuk suya girdiğinizde o donma hissini veriyor arkadaşlar. Ben kendim de soğuk suyla çok iştigal ettiğim için biliyorum. O soğukma hissi, özellikle soğuk suda insana nasıl hissettirir ve o bir süre sonra can çekilme dediğimiz hipotermiye girme meseleleri nasıl olur, onu çok iyi veriyor. Yani her şeyi yaşanmışlığıyla veriyor. Aynı zamanda dağcılık da bana çok yabancı değildir. Bir dağa tırmanırken insanın nefesi nerede kesilir, kamp nasıl kurulur falan. Onları da veriyor. Yürümenin zorluğunu veriyor mesela. Hani bir yerden bir yere intikal ederken yaşadığınız o sıkıntıları veriyor. Çok küçük birlikler bile olsa sevk ve idarenin ne kadar zor olduğunu veriyor falan. Hani
Özet olarak şunu söyleyebilirim. Okay abinin kaleminde o döneme gidiyorsunuz. Gerçekten o havayı yaşıyorsunuz. Yani gerçekten bir polisiye roman havasında o macerayı siz de dahil oluyorsunuz. Tarihi karakterler üzerine gerçekten onlarla duygudaşlık kuruyorsunuz. O duyguyu siz de yaşıyorsunuz. Başka ne söyleyebilirim? Bu kitapta özellikle Okay abinin her kitabında aşağı yukarı böyle bir mistik taraf vardır. Neydi o? Sadnakar. İllian Sadnakar. Bizim kötü karakterimiz. Okay abinin neredeyse her kitabında şöyle bir iki satır gelip bir göz kırpar size. O İlyan Sadnakar burada biraz daha ön plana çıkmış. O hoşuma gitti. Yani kitabın birçok yerinde hem Çin hükümdarının sarayında hem Teoman'ın yanında hem başka bir yerde sürekli o mistik nereli olduğu bilmeyen o canlıyı buluyoruz. İnşallah Okay abi bir gün bu direkt şeyi yazar aşkım. Hani eşim de yanımda bu arada arkadaşlar. Direkt İdlüyan Sadnakar'ın böyle müşterek böyle birkaç ciltlik bir romanını yazar yani. Hani gerçekten bekliyorum. Çünkü Metehan tarihi kronolojiye bakarsak herhalde ilk oluyor değil mi? Hani İskender'i de yazdı, Hannibal'ı da yazdı Okay abi. Tarihi silsile olarak, süreç olarak bakarsan milattan önceye giden İskender falan gitmiyor milattan önceye. Sonra gidiyor. Hani Metehan'dan beri var yani İlyas Sadnakar. En son Abdülhamit kitabı vardı. Sıra olarak söylüyorum arkadaşlar. Yazım sırası olarak değil. Yazdığı tarihi karakterlerin sırası olarak söylüyorum. İkinci Abdülhamit romanını yazdı. Yani herhalde Metehan'la ikinci Abdülhamit arasında her kitapta göz kırpıyor bize. Haliyle böyle bir bütün Türk tarihini İlyan Sadnakar üzerinden görmek isterdim açıkçası. Hani çok enteresan bir karakter ve bu kitapta biraz daha öne çıkmış. O benim çok hoşuma gitti. Bütün o fitne fücur desise. Çünkü bazen şey hissine kapılıyordum ben. Bu dünyadaki bu kadar iktidar mücadelesi, bu kadar kötülük insandan mı olabilir gibi geliyordu. Sanki böyle uzaydan bir... Gerçi uzaylı da mı? O da belli değil. İlyan Sadnakar kim? Hani garip bir şey. Yani böyle sürekli bir ipuçları veriyor her kitapta Okay abi ama sonuç olarak biz kim bilmiyoruz. Uzaydan gelmiş bir uzaylı mı? Kötü bir ruh mu? Bir cin sınıfından bir şey, Allah'ın insanlara musallat ettiği bir şey mi? Ya bilmiyoruz ama gerçekten o özellikle o sayfaları okumayı çok seviyorum. Hatta burada gene bir dipnot. Okay abinin bütün kitaplarını okuyun. Tarihi kitapları zaten 40'ın üzerindedir yani öyle söyleyeyim. Ama Okay abinin ilk 3 romanı vardır. Hala o yayın evinden mi çıkıyor bilmiyorum ama Beyan Yayınlarından çıkıyordu galiba. O ilk 3 kitabını okumanızı tavsiye ederim. Hani tarihi roman değil onlar. Başka bir şey yani. Neydi o aşkım o türün ismi? Mistik, gotik tarzda böyle. Gotik, daha gotik. Çünkü şeyden bahseder. Hep hani biyografilerinde yazar ya. İşte çocukken hastalık dönemlerinde annesinin hediye ettiği H.P. Lovecraft kitaplarıyla başladığı Evet, için. değil mi? Tabii. H.P. Lovecraft zaten hani ilgilileri mutlaka biliyordur da onun meşhur bir böyle çultu üzerine işte orada böyle uzaylımsı böyle mistik bir işte Demin korkulu, dediğim gibi ne olduğu belli olmayan. Ne olduğu belli olmayan aslında hep ona selam gönderiyor. Evet Yani hep gönderiyor. usta olarak gördüğü için hep oraya selam gönderiyor. Ama bir şey söyleyeyim mi? Selamı geçmiş artık olay. Okay abi daha usta olmuş gerçekten. Çünkü o her yerde o çıkıyor karşımıza ya o karakter ve çok tarihi yerlerde çıkıyor. Evet. Tarihin kırılma anlarında çıkıyor. Çünkü bazı yerlerde sanki bu adam... Biz böyle bir film izlemiştik. O geldi aklıma. Daha yeni izledik. 1-2 ay önce. Bir adam vardı. Hiç yaşlanmıyor gibi. Ve her şeyde tekrar tekrar tabloda resmi vardı. İşte o hani gerçekten şeytandı. Kız kardeşiyle evleniyordu. Kim ya ben hatırlayamadım. Tarihteki bütün bu kritik olaylarda onu görüyorduk. Ya hani annesi onu doğurunca böyle bembeyaz oldu. Aa evet. Hatırladın mı? İzledim de hatırladım. Çok bütün her yerde herkesin yanında o kötülüğün vücut bulmuş hali ve tekrar tekrar doğuyordu. Çok kötüydü ya. Evet. Bu İlyan Sadnakar öyle bir şey olabilir. Bu şey yani bu tema var. Var. Yani arkadaşlar yani Okay abi deyince zaten benim o klasik bir tanımlamam var. Özellikle bu kitabı kimler okusun gibi onu söyleyerek kapatmak istiyorum. Metehan'ın tarihi kişiliğine ve dönemine merak mı duyuyorsunuz? Yani tarih yönünden mi geliyorsunuz? Muhakkak okuyun derim. Hani bir macera mı okumak istiyorsunuz? Bir polisiye roman gibi bir macera kitabı böyle istihbarat oyunları falan mı seviyorsunuz? Bu kitabı okursanız hiç pişman olmazsınız. Ya da gerçekten edebiyat zevki mi almak istiyorsunuz? Hani Okay abinin ben bir gün eğer kendisiyle denk gelmek nasip olursa şeyi soracağım. Şu şiirler hani mesela burada işte Cicero'dan şu dedi diyor, Seneca bu şiiri dedi diyor falan ama bu şiirler gerçekten o kişilerin mi
Yoksa Okay abi şiirlerini böyle yazıyor, bu karakterlere şiir mi söyletiyor falan gibi. Ondan da emin olamıyorum. Çünkü çok Bir şey yok, dipnot yok. dipnot yok tabii ki, haliyle romanda dipnot da olur. Hani nereye bağlayacaktım? Tarihi merak ediyorsanız muhakkak okuyun. Polisiye, macera, istihbarat oyunları muhakkak okuyun. Ya da tamamen edebiyat zevki için mi okuyacaksınız? Yani klasik bir eser okumak için muhakkak okuyun arkadaşlar. Yani Okay abinin artık hani her zaman katıldığım gibi yazar bir ilham mıdır, emek midir falan. Arkadaşlar yazmak her işte olduğu gibi bir zanaattir ve emek ister. Okay abi artık bu zanaatin ustası olmuş diyebiliriz gibime geliyor. Çünkü bir insan 50 tane falan, herhalde 45-50 falan olmuştur. Diğer bu çocuklar için yazdığı kitaplar falan da var. 50'den fazla kitap yazan bir insanın kalemi olur arkadaşlar artık. Üslubu olur. Hani o insan artık zanaatçıdır. Ya o artık ustadır. Ya gerçekten Okay abi ve hala da üzerine koyarak gidiyor ama. Bunu da söyleyeyim. Hani ilk zamanlarda okuduğum o heyecanı duyuyorum ama edebiyat zevkimi giderek daha da geliştiriyor. Hülasa ne diyorduk? Edebiyat okumak istiyorsanız da, klasik bir edebi metin okumak istiyorsanız da muhakkak okuyun derim. Okay Tiryakioğlu Türkiye'nin yaşayan günümüz peyami safası, gerçekten mükemmel bir insan. Ve ben karakter olarak da seviyorum. Hani demin söyledim bir gün denk gelirsem diye. Hani aslında denk geldim. Çok da tanıştım kendisiyle. Eğer daha uzun sohbet imkanımız olursa, siz de, yani sizin olursa Okay abiyle tanışıp sohbet etme imkanınız, ne kadar mütevazi, ne kadar iyi bir insan olduğunu da en azından benim gördüğüm o yani. Hani gerçekten hala söyleşilerini de takip ederim. Hala böyle tavsiyelerini de dinlerim. Bir yere çıktığında muhakkak takip ettiğim bir insandır. Ha, benim gördüğüm çok kalemi gibi naif, kalemi gibi usta, kalemi gibi insan diyeyim. Yani gerçekten öyle bir insan. Severek takip ediyoruz. Her sene mutlaka bir roman çıkarsın diye ben dua ederim. Sonra çıkar, çıktığı gün alırım, ertesi gün bitmiş olur. Yani yıllardır böyle bu durum. Herhalde böyle de devam edecek. Ne demek istediğimi siz de, Metehan ya da başka bir kitabı fark etmez. Hani ben Yavuz'la başlamıştım. Onunla hani gerçekten tavsiye ederim. Ben de Yavuz'la başlamıştım. Evet, eşim de Yavuz'la başlamış. Enteresan. O ayrı bir hikayenin konusu. O zaman başka bir şey söyleyecek kaldı mı aşkım? Eksik Yok, bir noktamız. Tamam. O zaman buraya kadar geldiyseniz videoyu beğenmenizi, yorum yapmanızı, ilginizini çekebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarla paylaşmanızı rica ediyoruz, istirham ediyoruz. Eğer bir Okay Tiryakioğlu severiyseniz, siz de okuruysanız, bizim neleri eksik bıraktığımızı ya da şu noktaya da bahset dediğiniz varsa muhakkak yorumlara özellikle yazın ki bir noktada onlara da değinelim. O zaman ne diyoruz? Herkese Kolay gelsin.